Good afternoon, ladies and gentlemen. Ms. Heard's counsel has mischaracterized the record multiple times. Birçok kere Amber Heard'ın yalan söylediğini ve aynı zamanda doğruları çarpıttılar diyor. Memurların hasar ve eve veya kendisine bir hasar olmadığını söylemişlerdi. Walter Hamad'ın Aquaman'ın iki kariyerini etkilemediğini, sadece Amber Heard'ın kendisinin bok gibi oynamasından dolayı Aquaman'de alınmamasını söylediğini ve Johnny Depp'i etkilemediğini söylediler. You've been here. You've listened to the testimony. You know the record. Ms. Heard lied. And she lied again. Siz dinlediniz. Tekrar yalan söyledi. Amber Heard yalan söylemeye devam etti diyor. 6 yıl önce yalan söyledi. 27 Mayıs 2016'da yalan söyledi. John Depp'i istismardan istismarla suçlayarak yalan söyledi diyor. Ve 7 milyon doları bağışlayacağını söyledi ve tekrar bağışlamadı. Watched her try to save her lie about that broken promise with more lies on this stand in this courtroom. She lied again when she told the world in her op-ed on December 18th, 2018, that she was a public figure representing domestic abuse. Op-ed'inde yine kendi yazısında yine yalan söyledi diyor. Aynen. Yalan ağzında yuva yapmış dedi şu ana kadar. Kendisine Coca-Cola sponsorluğu almışlar. Çok fazla insana gönderdi. Artık bu kadar kişi yalan söylediği için en sonunda artık kendini toparlayamadı. Johnny Depp en sonunda kendi ismini temizlemek için bu davayı açtığında Amber Heard daha fazla hikaye, daha fazla abartarak, istismar abartarak yeni tecavüzleri anlatmaya başladı. At this trial, for the very first time, she claimed that she had been sexually assaulted the night of her 30th birthday, even though she had testified repeatedly about her birthday prior. Daha önce doğum gününde hiç böyle bir şey olmadığını söylememesine rağmen bu sefer taciz edildiğini söyledi. Even though this first year she had testified previously was magic. Daha önceki zamanlarda söylediğinde hiçbir zaman şiddet olmadığını söyledi. İlk yılında yine şiddete uğradığını söyledi. Hikayesi her zaman değişen bir hedefi var. Hiçbir zaman aynı kalmıyor. Hikayesi hep değişiyor. Johnny Depp hatalarını kabul ediyor. Bütün hatalarını kabul ediyor. Yaptığını gördünüz. İfade verirken güçlü bir şekilde yaptığını gördünüz dedi. Ama Amber Heard yalanlarını ve verdiği hasarları yüz yüze geldi ve hiçbir sorumluluk kabul etmedi diyor. Hikayesi tutmuyor diyor. Yalan ardından yalan söylediğini gördünüz. Bu yalanın artık sona gelmesi zamanı geldi. Sizin jüri olarak doğruyu seçmenin zamanı geldi diyor. Bu açılış konuşmamda kelimelerin manasının olduğunu söylemiştim. Amber Heard ve avukatları bu yazı üzerine çok konuştular. First Amendment hakkında çok konuştular. İlk yazı. Ama First Amendment yalanları ve insanların iftiraları korumaz diyor. Amber Heard'ın yalan söyleyip Mr. Depp'i kötü bir durumda bırakma hakkı yok diyor. Amerikan sosyetesindeki en önemli şeylerden birisi suçun onaylanana kadar her zaman masumsundur diyor. Mesela bu yüzden bu davayı açmak zorunda kaldı. Amber Heard her zaman onu tacizci olarak isimlendiriyordu ve elinde sonunda iki tarafta eşit olduğu
ladies and gentlemen, would be tasked with Amerikan deciding hukukunda once and for bunu all şey yaptık diyor. Ms. Heard's lies could be exposed in a fair and impartial process. When Mr. Depp sued her, Ms. Heard apparently decided she needed to sue him back. And because there were no statements made by Mr. Depp on which she could base the claim, she sued him based on statements made by one of his lawyers, Adam Waldman, calling Ms. Heard's accusations of abuse a hoax. Make no mistake though, they are a hoax. Ms. Heard made up claims of abuse, and then she gave a performance where she passionately repeated those Adam Waldman bu olaylara dalavere dedi. Hani bunları hepsine bir düzmece dedi. Evet, bunlar bir düzmece ama kim düzmece yapıyor? Herkesin yalan söylediğini, kendisinin doğru söylediğini söyleyen kim diyor? Şu ana kadar çıkan herkesin, Johnny Depp tarafından çıkan her ifade ve herkesin yalan söylediğini söylüyor. Eski polisler, şu anda polisler, doktorlar, medikal şeyler, profesyoneller, polisler, güvenlik görevlileri hepsinin yalan söylediğini söylüyor. Sadece kendisinin doğru söylediğini, Amber Heard'ın hayatı, Johnny Depp'in hayatındaki herkesin sustuğunu ve para bunun içinde olduğunu söylüyor diyor. Isaac Baruch, who wept in front of the world. Keenan Wyatt, who doesn't work for Mr. Depp. Sean Betts, a former LA Sheriff's Department. Malcolm Connolly, he worked in the prisons in the UK. Starling Jenkins, a former US Marine. Travis McGivern. İnsanların ismini söyle, işlerini söylüyor. Ben King, he worked for the Queen of England. David Kipper, Dr. David Kipper. Ms. Heard's doctor. And yes, Mr. Depp's doctor. Debbie Lloyd, a nurse. Aaron Filati, Ms. Heard's personal nurse. Officer Sines, an LA police officer with training in domestic violence. Officer Haddon, her understudy, yes, in his first week, studying to pick up on these signs of domestic abuse. Officer Gatlin, Brandon Patterson, who worked at Eastern Columbia Building. Kate James. İsimleri sayıyor, o yüzden çevirmiyorum. Hepsi isim ve onların işlerini söylüyor. Johnny Depp tarafına ifade veren herkesin ismini ve işini veriyor ondan sonra. Arabada bu arada yapan, vape çeken ustam. En kral adamdı. Beverly Leonard, Morgan Tremaine, and Kate Moss. And all the other witnesses whose stories support Mr. Depp's description. Bu kişilerin hikayeleri hepsi bu yaşandı diyenin hepsi destekliyor. Bu insanlar öne çıkarak hiçbir şey kazanmıyor. Kaybedecek çok şeyler var, tam tersine diyor. Mr. Orhan Burhan Tuş 19. 2. adımsın. En iyi abonemsem hoş geldin. Mr. Wellman'ın kanıtları ve örneklerini gördünüz diyor. Was simply that Ms. Heard's accusations against Mr. Depp were lies. That's why he talks about an abuse hoax. Now, Ms. Heard has the burden of proof of proving that Mr. Waldman's statements are false. Mr. Waldman'ın açıklamaların yalan olduğunu söylüyor. Sadece bir iki özünde yanlış olduğunu kanıtlamak zorunda Mr. Waldman'ın açıklamaların. Sadece bu abuse'lar hoax, yani hem dalavereden ötede değil, aynı zamanda kanıt vermesi lazım diyor. Mr. Waldman bu açıklamayı yaparken gerçeği önemsemeyerek yapıldığını kanıtlaması lazım Waldman'ın açıklamalarını diyor. Ama Mr. Waldman gerçekten
Amber Heard'ün Dalaver'e çevirdiğini düşünüyordu. O yüzden bu yazmıştı. Bulduğu kanıtların ve ifadelerin, polislerin ifadelerinin ve diğer tanıkların ifadelerinin hepsini gördükten sonra Amber Heard'ün yaptığının Dalaver'e olduğunu düşünüyordu diyor. Mr. Waldman acted with actual malice. He believed Mr. Depp. He believed the record. It's also important to understand that Waldman, Mr. Waldman's statements were Johnny not Depp'in made by Mr. eski Depp. veya şu andaki bilemiyoruz kovuk olmadığını, Mr. Waldman was avukatı. acting as Mr. Depp's agent. And within the scope of that agent, Her yayında davanın son günü yazıyor. Yo, hiçbir zaman davanın son günü yazmadım. when he made the statements, Son ifadeler yazdım ama hiçbir zaman son şeyler Mr. yazmadım. has not presented evidence that making Geçmişteki those yayınların statements linkini was part of görebiliyorsunuz Mr. arkadaşlar. Waldman's responsibilities as Mr. Depp's lawyer. Hiçbir zaman son günü yazmadım. Bugün yazdım, evet. Çünkü bugün son günü. And claims that she has something to do with Mr. Waldman's statements. Ms. Heard wants you to believe that she suffers from PTSD because Mr. Depp Yok, reportedly hayır. Arkadaş şey diyordu, her gün son günü diyor. Yazmış. As you heard from Dr. Shannon Bugün Curry, değil yani, bugün öyle. Ms. Heard does not have PTSD. Chat anlamıyor musunuz oğlum? Türkçeyi mi unuttunuz ben çevire? Ms. Heard is an actress in a major film. Son haftası yazmışsınız önceden. Aynen. She just had a baby. Dr. Curry also found that Ms. Heard attempted to grossly exaggerate her symptoms during testing, which is a sign of malignancy. Bugün sonuç açıklanabilir. Açıklanmayabilir. Bilmiyoruz. Bakalım. Doktor Curry'nin Doktor Curry bütün cümlelerini abarttığını yakaladı. Doktor Who yanlış bir test kullandı. Tabii ki de bulmayacaktı bunu. Malingering abartma şeyi. Hastalığı fakeleme şeyi. Dr. Hughes diagnosed Ms. Heard with PTSD Dr. without Hughes administering the gold standard diagnostic PTSD test için used gold for standart olan en önemli test olan testi kullanmadan tanı koydu. Before administering the test she admitted was the gold standard. Kendisi gold standart olduğunu kabul ettiği testi yapmadan önce PTSD tanısı koydu. Shortly after Dr. Curry administered the gold standard diagnostic test in her evaluation of Ms. Heard, but before it was disclosed, Dr. Hughes decided to administer the gold standard. Finally, nevertheless, even after Dr. Hughes used the proper test, there were a number of deficiencies in her administration of that test. Elinde sonunda testi yaptığında da testi doğru yapmadı ve dümdüz hani üzerindeki kılavuzu bile yapamadı. Doğru düzgün takip etmedi ve bu sayede tanısını güvenilemez yapıyor. Teknik olarak o diyor. Mr. Waldman'ın açıklamaların parasal olarak onu etkilemesi komik diyor. Bir fantezi diyor. Mr. Waldman'ın açıklamalarıyla ilgili herhangi bir hasar olduğunu bir kanıtı yok diyor. Amber Heard hakkında negatif bir basın konuşması var. Johnny Depp'in yatağına sıçma var. Elini kesme üzerine var ve suratında sigara söndürme ile ilgili negatif şeyler var ama bunların hiçbirinin Waldman'ın açıklamalarıyla alakası yok diyor. Ve Amber Heard sırf bu Waldman açıklamaları yüzünden kaybettiği hiçbir şeyi gösteremedi kanıt olarak diyor. Aynı zamanda Warner Brothers'ın başkanı Walter Hamada da bu Mr. Waldman'la alakalı olaydan dolayı hiçbir şey kaybetmediğini söyledi diyor. Direkt kendisi söyledi diyor. But for the statements from Mr. Waldman, Ms. Heard would be a much more successful in her career. Waldman açıklamaları olmasaydı çok daha başarılı olurdu diyor Catherine Arnold. Bunu açıklamayı yapmak için Jason Momoa ile karıştırıyor. Chris Pine ile karıştırıyor. Gal Gadot ve Zendaya ile karıştırıyor. Ona darma unutuyorsunuz her seferinde. Ama Richard Marx bilir kişi olarak hani gelen sadece işi olan biri değil, iş yapan, direkt anlaşma imzalayan birisi gelip burada bu aktörlerin karşılaştırılamayacağını gösterdi. Jason Momoa Aquaman kendisi, Chris Pine Kaptan Kirk kendisi, Gal Gadot Wonder Woman.
Zendaya 13 yaşından beri Disney diyecek büyük ihtimalle. Bunlar karşılaştırabilir kişiler değil diyor. Ve bütün Spider-Man filmlerinde var. Valkyrie çok bu arada 9. yaşın canımsın. En iyi haber sana hoş geldin. Bu aktörün Q skorları da kapıştırılabilir bir seviyede bile değil diyor. Ms. Heard's rating was less compared to these actors, and all of Ms. Heard's Q scores ratings were less favorable than the average of all performers. As you heard from Michael Spindler, because Ms. Arnold relies on the salaries of these comparable actors to calculate Miss Arnold bilirkişisi bunların maaşlarına göre yorum yaptığı için bu istediği paranın hiçbir manası yok, hiçbir önemi yok diyor. Ve aynı zamanda bu hasarların, bu hasar şeyinin Waldman'ın açıklamalarıyla hiçbir alakası bile yok diyor. Mr. Banya testified that all the negative tweets that Ms. Heard has entered into evidence have no causal connection to the statements underlying Ms. Heard's counterclaims. Specifically, Ms. Heard's expert, Mr. Ron Shell, presented popülerlik puanı gibi bir şeymiş. Bir tanıda gösterdiler. Justice for Johnny Depp. Sırf expert'i yine bir bilirkişisi çok yanlış şeyler yaptı. Sırf negatif tweetleri almak, negatif hashtagler aldı ama negatif hashtagler tamamen random alınmıştı. Justice for Johnny Depp'in mesela niye Amber Heard'ın negatif bir hashtag? Amber Heard'ın kendisi kesinlikle Waldman'ın konuşmalarından negatif bir şey etkilenmediğini de biliyor. Ve bu açıklamalar temel olarak doğru. Çünkü Amber Heard'ın istismar suçlamaların yanlış olduğunu belirttiği için teknik olarak da doğru diyor. Ustam, hepsi bir kapatsana. Sakin. That what matters is whether Ms. Heard republished the defamatory language. That instruction states in part that you should find Ms. Heard republished this article if she, quote, retransmitted the defamatory material with the goal of achieving a new audience. Stated differently, republication occurs when the speaker has affirmatively, that's important, affirmatively reiterated the statement. Ms. Heard affirmatively reiterated the statement. She posted it on her Twitter. Amber Twitter'a koyarak açıklamasını tekrar ittirdiği için republish edilmiş sayılıyor dedi. This is the tweet Ms. Heard sent. She retweeted Yok dedi, bu yüzden değil. Rebuttal var mı zaten? Kendi Twitter takipçilerine yeni bir kişilere sundu. Today I published this op-ed in the Washington Post. Ve üzerine kendi eklediği için she said proudly, today I published başlıkla eleşmedi, direkt kendisi ben bunu kendim yayınlıyorum Washington Post'a yazdı. Başlığın kendisi direkt Twitter'da var diyor. Teknik olarak bunu paylaşarak da bu başlığı kendisi yaydığı için kendisinin oluyor diyor. That all this proves is that Mr. Waldman believes Ms. Heard has committed perjury. Mr. Ronborn argued that the lack of supporting evidence for Ms. Heard's allegations of horrendous, constant abuse is somehow not something to be considered. That it is shameful for you to consider the fact that she didn't document all the terrible injuries that she claims to have suffered. Yaşadığı bütün şeyleri hiçbirinin dokümantasyonu yok diyor. Bu çarpılmış bir argüman. Amber Heard'ı dinlediniz. Bütün ilişki boyunca bazı şeyleri dokümante eden bir kadın olduğunu biliyoruz. Ve dokümante ettiği her şeyde fiziksel saldırıyla alakası. Kokaini çekti, Mr. Depp'i uyurken çekti.
staged photographs. That's what she documented. Mr. Rottenborn's entire argument assumes that Mr. Depp Hazırlanmış and fotoğraflar, should be hani disbelieved planlanmış tiyatro because fotoğraflar diyor. despite the fact that Ms. Heard can't support her accusations with actual evidence. What we have put to you, the jury, is not that because Ms. Heard didn't take enough pictures or tell Jüri daha people fazla about fotoğraf, things that it didn't siz happen. söylerken Amber Heard daha fazla What we fotoğraf have niye put to you çekmedi is demiyoruz. that given how brutal Onun yerine and constantly abused Ms. söylediği Heard bu kadar was, arka arkaya çok fazla hasar alıyorsa, bu kadar she would have had serious injuries. daha kötü bir hasarı varsa, demek ki bu baktığımız niye bu baktığımız bu fotoğraflarda veya ifadelerde bunlar yok diyoruz. Bu kadar fazla söylediği kadar abarttığı kadar hasar aldıysa, fiziksel şiddet uğradıysa, bunlar niye hastane raporlarında yok? Tanıklar görmemiş ve fotoğraflarda yok diye soruyor. We are not here because Ms. Heard told the world Mr. Depp was verbally abusive. This is not about the words used by Mr. Depp. Cümlelerle Amber Heard'a hasar verdiği için burada değiliz. That Mr. Depp was physically and sexually abusive. Fiziksel ve taciz kapsamında buradayız diyor. Years ago today, 2016, Ms. Heard walked into court with a mark on her face to tell the world that her husband was abusive. She renewed that falsehood in her op-ed, describing herself as a public figure representing domestic abuse. And she published the op-ed, including the title, claiming that she spoke up against sexual violence. Aks ve çıkışma 9. açın canımsın. En iyi haber Emsam, hoş geldin. She was alleging physical and sexual abuse. She was not alleging emotional or psychological. Hiçbir noktada duygusal abuse olduğunu söylememişti. Direkt her zaman ve her zaman fiziksel olduğunu söylemişti diyor bu olay. And you have all heard her incredibly dramatic, over-the-top story of physical and sexual abuse. Ve her zaman was a defamatory lie. Ve o hikayede, bu anlattığı hikayelerde fiziksel ve seksüel tacizin olduğunu söylemişti, istismarın olduğunu söylemişti ve bu yüzden yalan söylediğini söylüyoruz diyor. Common sense should tell you that you can't pick and choose Ms. Heard's allegations. You saw her on the stand. We all did. She gave the performance of her life, telling you story after story of Hikayede paso bir abuse hikayesi anlattı diyor. But extravagant, over the top allegations. Abartılı ifadelerle. Horrific, if true. Gerçek olsaydı vahşet içeren şeyler diyor. Ya hepsine inanıyorsunuz ya da hiçbirine inanmıyorsunuz diyor. İyi dedi. Ya şişe tarafından tecavüz, ya şişeyle tecavüze uğramış birisi ya da yalanlarla bunu yalan söyleyerek çarpıtan birisi diyor. You can't find that Mr. Depp hit her once. Either he hit her countless times or you can't believe a Johnny Depp ya ona bir kere vurdu ya da onun dediklerine inanamazsınız diyor. And what is the actual meaning of Ms. Heard's op-ed? That's an important question. It's not that bu yazının asıl önemi ne diyor? Bir kere ona kötü bir laf söylediği için değil. Johnny Depp bir kere vurduğu için değil. Kendisi aile içi şiddetin elçisi. Ve bu da Johnny Depp'i tacizcilerin elçisi yapıyor Johnny Depp'i de diyor. Kelimelerin önemi var o yüzden diyor. As I told you at the start of this trial, Mr. Depp has a unique style of writing. Johnny Depp'in bir yazılarını gördünüz ve yani Johnny Depp'in çok orijinal bir yazı tarzı var. Sizin veya benim yazmamız şeylerimiz var ama Johnny Depp
It's not everyone's cup of tea. Ama Johnny Depp böyle yazıyor. Kendisi yazı tarzını Hunter Thompson'dan şey yaptı. Kendisinde karanlık bir espri tarzı var. Karanlık bir espri tarzı herhalde. Kesip döner yapıp ondan sonra Cleo'nun arkasına atmak. And ironically, as much as Ms. Heard is trying to use Mr. Depp's words against Kara mizah bro. it is Ms. Heard who repeatedly admitted to violence Cleo'nun arkasında. in her own words. You've heard the tapes. You've heard her admit to violence. Ms. Heard can try to distract you with text messages showing that Mr. Sinik, Depp pardon. uses bad language and Daha how karanlık oldu. none No. of that, I submit to you, ladies and gentlemen, none of that is evidence of abuse. Hitting your husband is evidence of abuse. Bunların hiçbiri ama istismar kanıtı vurduğunun kanıtı değil. Bunların hiçbiri ne yazık ki değildir. More likely than not that the statements in the op-ed are false. That it is more likely than not that they have a defamatory implication. That it is more likely than not that Ms. Heard designed and intended the statements to refer to Mr. Depp. And the evidence on these points is clear. Ms. Heard made these allegations 6 years ago Amber Heard bu today. açıklamaları 6 sene önce tam bu tarihte yaptı ve She went out of her way to make them public. halka daha fazla duyulsun diye yaptı. TMZ haber verdi, Hollywood'a haber verdi, bütün dünyada yani kendisinin istismara uğradığını herkese ulaştırmaya çalıştı diyor ve bunlar yalan diyor. Mr. Ronborn said it was to promote legislative reforms. Yasalar gelişsin diye yazılmıştı bu yazı diye söylüyorlar. Mr. Rottenborn. Kanıtı gösterirsek ama kanıtlara bakarsak Aquaman'da aynı zamanda çıkmış. Amber Heard'ın reklamını yapmak için yapılmış o zaman diyebiliriz. Ve aynı zamanda ACLU'da kadınlar hakkında elçi olduğu zaman hayır bu tesadüf değildi bunun için dizayn edilmişti diyor. Burnishing Ms. Heard's reputation at the expense of Mr. Depp's. It was about Ms. Heard continuing to portray herself as a heroic survivor of abuse. Üzerimdeki çok kaç yıllık. Battlefield 3 ne zaman çıktı? Ondan 1,5 sene önceye git. Çok eski. Güzel tişört ama. Ms. Heard knows perfectly well that she wasn't abused. She has direct knowledge of that. She was in that relationship. So actual malice is easily established. 2010. 12 senelik tişört. Yeni gibi pervolle mi yıkadı? Hashtag değiliz abi. Lütfen. Kardeşi dışında onu destekleyen herkes paralı bilir kişilerdi diyor. So he doubled down on the hoax theory that everyone's just lying. First of all, it's not even true Ama Rottenborn'a göre de Johnny Depp'in tarafındaki herkes para aldığını söyledi. Herkesin bunun aldatma olduğunu söyledi. Ama bu yalan, bu doğru değil. Keanu Wyatt onun şeyinde değil. Ben King değil, Melissa değil, polisler değil, Beverly Leonard değil, Morgan Tremet değil, Alejandro Romero değil. Bayağı saymaya başladı. Morgan Knight değil. Bunların hiçbiri ondan para almıyor. Aynı zamanda Kate Moss onlardan para almıyor dedi. Amber Heard bunların hepsinin yalan söylediğini söylüyor diyor. O sonuçlarını konuşalım diyor. What did Ms. Heard capture of this supposed rampage? Mr. Depp moaning in distress? That's what she chose to record. O sesi neymiş? Johnny Depp'in bağırdığı kötü bir anı. Niye? Hangi insan bunun fotoğrafını çeker? Hangi insan bunun sesini kaydeder? Ayıklıkla problemi çeken, ayıklık konusunda problem yaşayan birisiyle kim fotoğrafını çeker? Kim şey yapar? Kim kocasının fotoğrafını çeker diyor. Ondan korkan birisi yapmazdı bunları diyor. Ms. Heard's attorney told a story of May 21
that was completely, utterly inconsistent with the testimonies of Officers Sines and Haddon, who testified clearly that they saw no signs of injury, no sign of property damage. And she told a story about how Officer Sadanaga's testimony was also wrong. She testified that the report was only required in case of a crime. Ms. Heard's attorneys tried to tell you that Mr. Depp apologized on May 22nd. Mr. Depp'in 22 Mayıs'ta özür dilediğini, Amber Heard'a vurduktan sonra özür dilediğini söylemişti. Mr. Depp 22 Mayıs'ta ona vurduğu için özür dilemedi. Çünkü Amber Heard'ı terk ettiği için özür dilemişti. Ve bu kadar saldırıya, bu kadar şeye rağmen Mr. Johnny Depp onu seviyordu. En sonunda ayrılığına tabii ki de bu yüzden özür diledi diyor. Mr. Depp her seferinde, evet. Amber Heard 21 Mayıs'ta sırf problem çekmeyeyim diye, polise söylemeyeyim diye şey yapmıştı. Polise söylememişti ama ondan 5 gün sonra ne yaptı? TMZ'ye söyledi. Polisleri oraya paparazzileri oraya çağırdı ve mahkeme önünde uzaklaştırma emrini aldıktan sonra bu şeyleri koydu. Burada da Johnny Depp'i mi engellemeye çalışıyordu? Burada da mı Johnny Depp'i korumaya çalışıyordu veya onu yıkmaya mı çalışıyordu diye soruyor. Bu Mr. Rotamore neden burada olduğunu sormuştu. Bir yalan yüzünden buradasınız ve Miss Amber Heard'ın bu gazetede tekrar ettiği yalanlardan dolayı buradasınız diyor. Hikaye, bütün kanıtlara bakarsak Amber Heard'ın yalancı ve tam tersine kendisinin bir istismarcı olduğunu görüyoruz diyor. Bu arada evet, bu davanın kazananı Camille Vasquez. Kadın büyük ihtimalle bu şirkette partner olacak ya da kendi şirketini kuracak. Asıl kazanan o yani. Hiç kimse o kadar kazanmayacak. Ama çok iyi, yani müthiş bir avukatlık yaptı. Ms. Heard held herself out to the world as a representative of abuse survivors everywhere. The face of the Me Too movement. Ya hak ediyordu. This is not a Me Too situation. There are no Me Too's. Just not me's. Ms. Heard does not deserve to be known as a representative of survivors of abuse. Amber Heard istismar mağduru birisi olarak şey yapılmamalı. Aynı zamanda Johnny Depp istismar yapan birisi olarak, elçisi olarak görülmemeli. Amber Heard bunu elinden, aynı zamanda bu olay para için değil. Amber Heard bunu sağladı yani. Amber Heard bunu başına getirdi. Every embarrassing detail of his life on national television. If he was guilty of anything. Suçluysa, yani Johnny Depp suçluysa niye televizyonda bunların hepsini yapsın? Niye televizyon önünde göstersin bunları diyor. Diyor ki Johnny Depp'i doğru ismini temizleyin. Onun kendisi istismarcı olmadığını şey yapın ve Amber Heard'ın kendisini söylediği kahraman mağdur olmadığını şey yapın. Kendisi ihanet etti ve yaptığı yanlıştı. O yüzden de bunu doğruyu seçin tarzında bir şey söyledi. Bu son konuşma, bitiyor. Bu son. Ladies and gentlemen, it's interesting that in both their opening and their rebuttal closing, that you heard Mr. Depp's attorneys address none of Ms. Heard's witnesses. None of Ms. Heard's witnesses. They listed their own. Amber Heard'ın hiçbir tanığını görmediniz.
weren't there behind closed doors with him, but they didn't address any of the witnesses. For example, Josh Drew, Rocky Pennington, Liz Mars, who were all there on May 21st, Melanie Iglesias, who covered Miss Heard's bruises. They say that no one showed up for her. Amber Heard için kim gelmedi They diyor. say that these people aren't friends anymore. If they're not friends anymore, then why would they be doing what they would suggest are lying for her? Why would they be corroborating everything that she Niye says? Amber'ın dediği her şeye yardım etsinler ki bunlar arkadaş değilse bu kişilerle diyor. If you believe that Depp was abusive to Amber one time ever in any of the various forms of abuse, not only physical, verbal, emotional, psychological, sexual, any of the ways of abuse, then your job is very easy. And you can not only deny Mr. Depp's claim, but you can fine for Amber on her counterclaim. And it's interesting that Ms. Vasquez just changed their theory after 6 weeks. She said, oh, well, domestic abuse just means physical abuse. It's not what Mr. Depp said. It's not what Dr. Curry said. It's not what Dr. Hughes said. It's not what you know to be true. You know that the evidence that you've seen Abim diyor ki all sorts of abuse. hani And aile there's a içi reason şiddet sadece that they're running fiziksel as fast abuse as değil, they aynı do. zamanda duygusal ve sözsel olan da bir şey. Dr. Kir de bunu söylemiş, Dr. Hughes de bunu söylemişti. Son 6 haftadır söyledikleri şeyleri son dakikada değiştiriyorlar diyor. Mr. Depp can say whatever he wants now, but he can't change the evidence that you've seen at the trial. The evidence shows that Miss Heard did not commit abuse hoaxes. Not about sexual violence, not about May 21st, 2016, and certainly not about Mr. Depp and Mr. Waldman's catch-all, all-purpose statement that Miss Heard's abuse hoax, which suggests that every one of her allegations are false, that that's coming to an end. The evidence shows she did not commit any of those hoaxes. The evidence shows that she was abused exactly how not only she, but her witnesses supporting her claims say that she was. And their witnesses who claim that Mr. Depp abused her. Sadece bizim tanıklarımız değil, aynı zamanda onların tanıkları bile Johnny Depp'in abuse'ladığını, ısrar ettiğini, Amber Heard'ü görüyoruz diyor. And as Mr. Depp's agent, Mr. Depp's malice is Mr. Waldman's. Johnny Depp'in Mr. Depp's malice is Mr. Waldman's malice. He acted with actual malice when he made these statements. Johnny Depp'in kötü niyeti Mr. Waldman'ın da avukatının da kötü niyetli oluyor. O yüzden ikisi birbiriyle aynı mantıkta diyor. She had withstood Mr. Depp's attempt to have her fired from Aquaman and his own jealousy as his career went down. Johnny Depp Aquaman'dan kovdurmaya çalıştı Amber Heard'ü diyor. But once the lawsuit against Miss Heard was filed, his campaign that he promised to destroy her entered a new phase. And then it reached a crescendo when Mr. Depp sonra dava açmaya başladı ve sonra Daily Mail ile Mr. Depp ve Mr. Waldman birleşip Amber Heard'e şey olsun diye, Amber Heard'ı bitirsin diye ekstra şey açtılar. Gazetede yazılar bastırdılar diyor. Burada az önce şeyi gördünüz. Menajerini duydunuz, Jessica Kosovic. Stüdyolar onları seviyor. Onunla çalıştıkları kişiler onları seviyor. Fakat negatif basından dolayı bir iş bulamıyor ve bu negatif basında Johnny Depp ve Mr. Waldman açıklamalarından olduğunu söylüyor. That promise, to paraphrase Catherine Arnold, Miss Heard's damages expert, that promise was a spark. And that promise he kept because he had told her again and again, the only way out of this is death. And when she chose a different path out of it, he to throw that spark. And when Mr. Waldman became involved, that spark became a forest fire. That forest fire has continued to this day. We ask, ladies and gentlemen, that you hold Mr. Depp accountable for his actions. Dead. Stand up for victims of domestic abuse.
Aile içi şiddete maruz kalan bütün insanlara şey yapın. Hadi bakalım. Aile içi şiddete maruz kalmış herkes için ayağa kalkın. Konuşma özgürlüğü için ayağa kalkın. First Amendment için Amber Heard'ı koruyun. Amerika fuck yeah. Ne oradan kartal geliyor ustam böyle. Kaçao diye. En sonunda Amerika fuck ye'ye bağlıyorlar ya her seferinde, inanılmaz iyi. The role of the presiding juror is to see to it that the deliberations are conducted in an orderly and businesslike manner. Şimdi içeriye gönderiyor avukat jürileri içeri gönderiyor, diyor ki kendi aranızda bir tane hakim seçin, orada bütün işleri yönetecek, oradaki düzgün bir şekilde yapın diyor. Or for any juror to make an emphatic expression of his or her opinion in the case, or to announce a determination to stand for a certain verdict. To do so before all jurors have had an opportunity to consult with one another. Kendi fikirlerinizi söyleyin, birbirlerinize fikirleri danışın diyor. Fikirlerinizi kötü bir durumda kalsanız bile değiştirmeyin. Yani 6 kişi bir evet dediyseniz, hayır dediyseniz bile değişmeyin diyor. Kendi fikirleriniz olsun bu diyor. In the course of deliberation, a juror should not hesitate to re-examine his or her views and change his or her opinion if convinced it is an error. Bir hata olduğunu düşünüyorsa fikrinizi değiştirebilirsiniz ama başka jüriler öyle düşünüyor diye fikirlerinizi değiştirmeyin diyor. You will also have the instructions of law that I just read to you, and you will have the verdict forms. You'll also have a laptop. Bir laptop var sizde. 2 dosya var. One is the plaintiff's files for audio and video files, and one is the defendant's files for audio and video files, and you'll be able to hear ses ve video dosyaları bulunuyormuş dava açan ve davaların tarafından. Tabii benim fikrime danıştılar, ben düğmeye el attım. Dedim ki ben ne alaka? You may not use any electronic device or media to conduct any independent research about this case, the legal or factual issues in the case, and the individuals or attorneys involved in the case. You are not permitted to consult dictionaries or reference materials, search the internet, visit websites or blogs, or use any other tools Covid'den dolayı online jüriydim. Or to help you decide the case. Online bitirdim not try to find out jüriliği. information from any source outside of the testimony and the exhibits received as evidence during the trial. You will also have, I know the attorneys discussed briefly about the verdict forms. You'll have 2 sets of verdict forms, one for Mr. Depp's case and one for Ms. Heard's case, okay? Now, when you have these verdict forms, the first 3 pages of both verdict forms have each of the statements separately. Okay, so when you're going through it, you're going to look at each statement separately and answer the questions that are on the page, okay? Now, if you decide yes for every question for a statement, then that's when you go to the last page of the verdict form, which is for damages. So, for example, if you find yes for all of statement 1, then you could go to 4 and 5 for damages. If you find yes for all of statement 1 and statement 2, you still go to 4 and 5 for damages. If you say yes for statement 1, statement 2, and statement 3, you obviously go to 4 and 5 for damages. If you answer no on any of the pages for any of the statements, you don't go to 4 and 5, okay? So that will be for all of them. And then when you do come to a verdict, make sure the foreperson signs it and dates it, and then just let the deputy know about that, okay? Yeah. All right, now, for the tough part, you may remember at the beginning of this case, bu davanın I başında told you we would randomly select 4 people to be the alternates, okay? alternatif We still seçecekler have 4 2 kişi. alternates left, and the numbers were placed in the envelope from the very beginning of the case. So let me just say before I release the alternates that I know that this trial has been a huge sacrifice for all of you. Ve benim için çok zordu. 2 kişiyi salacaklar 9 kişi arasından. For weeks on end here. And I know I speak for all of us associated with the case, and I want to thank you for your service in this matter. I know how hard it is to come this far and then not get a chance to deliberate, but that does not lessen the respect and admiration that we have for you. As an alternate, you will not deliberate, but you are still under order of this court, not to do any outside research in this case or to talk to anyone about this case at this time, and you're still under your oath as a juror. That is because if something happens to a juror during deliberations, I will call you back for service,
and you will join the deliberations, and they'll start again, and you'll be part of the jury. So you are under these restrictions and your oath until a verdict is reached. We will contact you once this has occurred, and then you'll be free from your obligations, okay? But again, thank you for your service, all right? So in this matter, the alternate jurors are juror number 3 and 14, all right? 3 ve 14 elendi. At Adaya this veda time, ediyorlar. Those jurors are excused, and also the remaining jurors can retire now to the jury room to begin their deliberations, okay? So thank you all. Sen 6 hafta bekle. Sonra senin fikrinin hiçbir önemi yok. Vasıfsız herif desinler sana. Ah be abi. Zaten 7 jüri olmak zorunda. 9 jüriyle başladılar. Daha sonra 12 jüriyle 11 jüriyle başladılar. İkisi zaten elenmişti. 9 jüri kalmıştı. 9 jürinin de ikisini eleyip 7 jüri zaten karar verecekti. Ya ben tekrar söylüyorum. Hani o dokümanı gördünüz mü bilmiyorum. Bir dakika tekrar ben size göstereyim. Kim kazanırdı? %87 ile Johnny Depp çıktı. Çok büyük ihtimal çok üzüleceksiniz. Onun şu yüzden söylüyorum. Tek attım bu arada, müthişim. Abi şu yüzden, çünkü böyle karar veriyorlar. Şimdi bu kısmını kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden üzüleceksiniz diyorum. Şimdi şöyle 21 tane soru var. 3 tane statement var. Amber Heard'ün yazdığı yazıda 3 tane Johnny Depp tarafının aldığı, kullandığı, bunlar zarar verdi dediği 3 tane cümle var. Bu 3 cümle içinde, her biri içinde bu arada, hepsi için yani toplamda 27 tane sorudan her cümle için 7 soru var. Toplamda 3 şey olduğu için 21 tane var. 21'inin 21'ine de yes demek zorundalar. Yani sorularda şu. İlk ikisi çok kolay bu arada bence. Bu yazı Amber Heard tarafından yazıldı veya publishlendi mi? Evet. Johnny Depp hakkında mı? Evet, hayır. Yine şey yapıyorsun. Bu açıklama yanlış mı? Yanlışsa bu açıklama isim kirletmek için mi? Johnny Depp'in ismini kirletmek için mi yapıldı? Son olarak da son olarak da devam ediyoruz. Bu cümle isim kirletmek amacıyla Amber Heard tarafından mı yapıldı? Ve son olarak da bu cümle Johnny Depp dışında başkasını da etkiledi mi? Yani ben 3 cümlenin de hepsini yes alacağını düşünmüyorum. Açıkçası. Bir tane no yeterli çünkü kaybetmesi için. Yani özellikle nerede gidecek biliyor musunuz bence bir jüri? Ya çünkü 7 jüriden 5'inin de hepsine yes diyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani emin değilim. Yayında bir şey yok ya.